Merhaba arkadaşlar, ben Sümeyra. İkinci videomu çektim ve sizinle paylaşıyorum. Birinci videomda Manolya yapımı paylaşmıştım. Ve çok istek geldi. Bu yüzden devamını da bu videoda paylaşacağım. Bu videoda bir gül, bir tomurcuk, 3 tane de yaprak yapacağız. Öncelikle önceki videoda gelen soruları cevaplayayım. Manolya'yı yaparken benimki marul gibi oldu diyenler var. Ben bunu düşündüm, neden olmuş olabilir diye. Benim olmuyor çünkü hiç karşılaştığım bir durum değil. Muhtemelen gevşek örüyorsunuz. Bu yüzden marul gibi oluyor. Çünkü gevşek örmeye gelecek bir model değil. Biraz sık örmek gerekiyor. O da yaprakların şeklinden dolayı. Çünkü hemen toplanabilecek, hemen yapısı bozulabilecek bir model yaprakları. Ve demişsiniz kaç yaprak var? Benimkilerde 9 tane filan. Çünkü ben daha önce sayıyla yapmıyordum. Göz kararı yapıyordum. Siz sorduktan sonra saydım. 9 taneymiş. Ama sizinki marul gibi oluyorsa biraz daha az yapabilirsiniz. Mesela 6-7 tane yapabilirsiniz. Bu yüzden yorumları o şekilde yazdım. Ve tığımı çok sormuşsunuz. Tığım 1.75. Benim elim biraz sıkıdır. Ben bu yüzden biraz daha büyük bir tığ kullanıyorum. Eğer eliniz gevşekse daha küçük numara tığlar kullanın. 1.25, 1.5 gibi. Bu şekilde daha güzel duracaktır model. Şimdi kullanacağım diğer malzemelerden bahsedeyim. Klipse kaplayacağımız için 5,5 santim klips kullanmamız gerekiyor. Daha küçüğü olmaz. Daha büyüğü olabilir ama daha küçüğü olmaz. Çünkü sığmaz model. Bu bile bayağı sıkıştırılmış bir şekilde. Sonra onu kaplamak için 1 santim grogen kurdele kullanacağız. Gülü dikmek için ip ve iğne. Daha sonra da keçe. Çünkü arkasına tutturmamız için keçe gerekiyor. Bunun için de keçe. Öncelikle gülü yapmaktan başlayalım. Gülü yapmak için açık pembe bir ip kullanacağız. Bu arada iplerin numaralarını da açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü renkler tam tutmuyor deniyor. O yüzden numaralarını yazayım dedim altına. Gülü yaparken biraz küçük bir gül. Bu yüzden 13 zincir çekeceğiz. Bu demet için küçük olması gerekiyordu. Çünkü daha büyüğü kötü duruyor. Onun için minnak yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zincir çektim. Gül yapımını belki bilenler vardır. Daha minimal bir gül yaparlarsa bunun için uygun olur. Hiç bilmeyenler için ben gösteriyorum şimdi. 3 tane zincir geriye gideceğim. 13 zincir çektim. İkili trabzan yapacağım. Bir tane doluyorum. 1, 2 ve 3. Sondan 3. zincire yuvaya batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Yeniden yuva oluşturuyoruz yapraklar için. 2 zincir çekip bir tane dolayıp sıradaki yuvaya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir ve sıradaki yuvaya batıp ikili trabzan çekiyorum. Yuvaları oluşturmuş oluyoruz böyle. Şimdi ben sonuna kadar gideceğim. Videoyu durduracağım. Bitirdiğimde yeniden başlatacağım. Siz de durdurabilirsiniz. Evet, geri döndüm. Sırayı bitirdim. Hemen sayalım yuvaları. En baştakiyle birlikte burada görünmese de bir yuva var. Oraya batacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane yuva oluşuyor. Bunları yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arkasını çeviriyoruz örgümüzü. Ve buraya bir tane sık iğne batıyoruz. Şimdi yapacağımız şey 3 tane ikili trabzan yapıp batacağız. 3 ikili trabzan yapıp batacağız her yuvaya. Yapraklar böyle oluşacak.
Şimdi ikili trabzan. 1 2 3 tane ikili trabzan. Ve hiçbir şey yapmadan direkt sık iğne yapıyoruz. Böyle batıyoruz. Şimdi yeniden 3 tane ikili trabzan. Sonra aynı yuvaya sık iğne yapıyoruz. Sıradakine de aynı şekilde 1 2 ve 3. Yeniden sık iğne. Ben bunu sonuna kadar bitirip geleceğim. Şu en baştaki hariç hepsini yapıp döneceğim. Bitirdim ve döndüm. Sadece en baştaki yuva kaldı. Buna da 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Tek sık iğnemizi de bunun karşısında en başta yaptığımız ikili trabzan var. Ona batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Ortası oluşmuş oluyor. Ve ipimizi uzatıp kesiyoruz. Bu gülümüzün ortası. Bu ipi şu yuvadan geçirdim. Ve yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve gülümüz oluştu. Şimdi dikeceğiz. Ben çok yoğun dikmeyeceğim. Sadece size fikir olsun diye biraz dikeceğim. Ben hayal ip kullandım ama siz örgüyle aynı renkte, gülle aynı renkte ip kullanabilirsiniz. Önce aşağıdan bir tutturuyorum. Hayal ip olduğu için çok görünmüyor olabilir. Bir de çekim akşamüstü yapıyorum. Bu yüzden ışık pek yok. Evde bebek olunca pek müsait saatiniz olmuyor. Kenarlarını diktim. Hepsini sabitlemek için ortadan karşıya geçiriyorum. Sonra yine karşıya. Böyle hafif saptıra saptıra her tarafını dikmiş olacağız. Size göstermek için ben bu kadar diktim. Ve bitiriyorum. Kestim. Ve gülümüz oluştu. Bu da kullanacağımız gül. Sıra tomurcuya geldi. Bu tomurcuk çok anlaşılmadı herhalde dışarıdan. Bunu çok saran olmuş. Ya bu da benim birisinden gördüğüm şey değil. Modeli ben kendim uydurdum. Kendimce tohum nasıl yapabilirim derken bu model ortaya çıktı. Tohum için koyu pembe bir ip kullanıyoruz. Tonsür ton çok severim. Bu yüzden bu renk ipi tercih ettim. Farklı renklerde kullanabilirsiniz tabi. Tohumumuz için önce sihirli halka yapacağız. Sihirli halkamızı yaptık ve sabitliyoruz. Öncelikle 3 tane zincir çekiyoruz. Çektim. 3 tane yaprak yapacağız tohumumuz için. Bu da papatya yaprakları gibi olacak. Aslında oradan esinlendim. Hemen gösteriyorum. Hiç dolamadan sihirli halkamızın içine batıyoruz. 1 2 3 4
5 ve tutturuyoruz. Bir tane yaprağımız oluştu. Toplamda 3 tane yaprağımız olacak. Bu birincisiydi. Hiç zincir çekmiyoruz. Başka bir işlem yapmıyoruz. Direkt yine sihirli halkanın içine batıyoruz. 1 2 3 4 5. Yeniden topluyoruz ve tutturuyoruz. Bu ikinci yaprağımız. Şimdi üçüncü yaprağımızı yapacağız. Yeniden hiçbir işlem yok. Direkt sihirli halkanın içine batıyoruz. 1 2 3 4 5 ve ilmeğimizi gevşetiyoruz. Bunları toplayacağız şimdi. Tomurcuk haline gelecekler. Sihirli halkamızı sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi toplandılar. Bu fazlalık ipi ben büküyorum. Tohumun içine sıkıştırıyorum. Şimdi gevşettiğimiz ilmeği yeniden toparlayalım. Ve tohumu kapatalım. Tohumu kapatmak için ilk yaptığımız yaprağa battığımız ilmek var. Burada gördüğünüz gibi buna batıyoruz. Ve öbüründen de hiç sık iğne yapmadan direkt geçiriyoruz. Sonrasında ikinci yaprağın yuvasına batıyoruz. Buradan da hiçbir işlem yapmadan direkt çıkarıyoruz. Ve tohumumuz oluştu. Şimdi tutturabilmek için 5 tane zincir çekiyoruz. Bu modele keçeyi yapıştırırken kaymasın diye. Çünkü sadece başını yaparsak çok fazla silikonlamamız gerek. Ve silikon göründüğünde hiç hoş olmuyor. Bu yüzden hiç silikon görünsün istemem. Ve tohumumuz da hazır. Bunu farklı modellerde farklı şekilde kullanabilirsiniz. Kenarlarına yaprak yapabilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir model oldu. Ve tohumumuz da bitti. Sırada yaprağımız var. Yaprağımız için mint yeşili kullanacağız. Bu arada 2 boy yaprak kullandım ben. Siz tek boyda kullanabilirsiniz. Bir tane büyük, bir tane küçük yaptım. Bunun üstüne geliyor. Şu ucunda gördüğünüz gibi. Ya bu da modele boyut kazandırmış oluyor. Öncelikle büyük yaprak yapacağız. Bunun için 10 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çektik. Çoğunuz da yaprak yapmayı biliyordur. Ama bu da benim yaprağımı hep bu şekilde yapıyorum ve düzgün duruyor. Hiç bilmeyenler için şimdi gösteriyorum. Bir önceki zincir çektiğimiz bir önceki zincire, yuvaya batıyoruz. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Ve bundan sonrakine, sıradakine yeniden batıp yeniden sık iğne yapıyoruz. Üçüncüye, tabii ben bunun ismini bilmiyordum ama çakma deniyor sanırım. Çakma yapacağız. Çakma nasıl yapılıyor? Bir tane doluyoruz tığımıza. Sıradaki yuvaya batıyoruz. Çıkarıyoruz. Normalde iki kere trabzan yapmak için, ikili trabzan yapmak için 2 kere de çıkarıyoruz ya. Bunu bir defada çıkarıyoruz. Bu yüzden çakma deniyor. Şimdi son 3 kalana kadar, son 3 zincir kalana kadar ikili trabzan yapıyoruz. Son 3 kaldı. Sıradaki çakma olacak yine. Çakmayı yaptım. Son 2'ye de çakma yaptık. Son 2 sıraya da sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Şimdi karşıya geçiyoruz. Karşı dediğim yine aynı yuvaya batıyoruz.
Ama karşıdan devam edeceğiz. Sık iğne yapıyoruz. Birinci sık iğne, sıradaki ikinci sık iğne, sıradaki çakma. Yaptık. Yine son 3 kalana kadar ikili trabzan yapıyoruz. Son 3 kaldı. Yine çakma, sık iğne, en sonuncuya hiç sık iğne değil, direkt çıkarıyoruz zincirden. Bu şekilde formu düzgün oluyor yaprağın. Ve sonuncu vuruşta karşıda zincirler var, görüyorsunuz. Yapmıştık başta. Bu zincirlerden tığ geçiriyorum en baştakine ve direkt çıkarıyorum. Ve yaprağımız bitmiş oluyor. Yaprak formunu aldı. Bundan sonra bu ipi saklayacağız. Eğer arkası da görünecek bir model yapıyorsanız bu kenardaki yuvarlardan bir arkadan bir önden çıkara çıkara sonunda keserseniz ve hiç görünmez ip. Ama benim arkası görünmeyecek. Bu yüzden daha pratik yapıyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum ön taraftan. İpi oradan geçiriyorum. Daha sonra arka taraftan sıradaki yuvaya batıyorum. Buradan da arkaya geçiriyorum. Burada kayboluyor. Daha sonra ipi sabitliyorum ve baştaki iple birlikte düğüm yapıyorum. Sonra çok dipten değil, kesiyorum. Yaprağımız da oluyor. Aynı yaprak, küçüğü dediğim yaprakta bunun aynısının 7 zincirle başlanmış olanı, aynı işlemleri 7 zincirle başlayıp yapıyorsunuz. Onun tarifini ayrıca vermeyeceğim çünkü çok uzun oluyor. Şimdi sırada bunları tokaya geçirmek kaldı. Dediğim gibi 5,5 santim klips kullanacağım. Bir silikon tabancası kullanacağım. 1 santim grogen önce kaplamak için ve çakmak. O da grogeni çakmakla yakıyoruz. Biliyorsunuz bu pulçuyor polyester oldukları için. Bu pulçumasını engellemek için yakıyoruz. Daha sonra silikonumuzu şöyle belli bir kısmını silikonluyoruz. Sonrasında klipsimizi alıyoruz. Yerleştiriyorsunuz. Ya bu modeli çıt çıt tokayla da yapabilirsiniz. Tabii o sizin becerinize kalmış. Büyükle de küçükle de yapabilirsiniz. Ya bu model ona el veriyor, elverişsiz değil. Ama tabii çıt çıt hareket ettikçe bu güller oynama yapabilir. Çünkü gül buraya oturtturuyoruz. Oynama yapabilir. Ama olmaz mı? Olur. Ben bu klipste daha şık bulduğum için klips yapıyorum. Daha sonra üst kısmı için de silikon yapıyorum. Ama silikonum kendi koymamış daha. Biraz sıcak olması gerekiyor silikonun. Bunu tutması için. Çünkü demir ve kumaş birbirini tam iyi tutmuyor. Atabiliyor. Şimdi kurdelenin üstünü silikonlayacağım. Bir dakika. Bu araya ittiriyorum. Parmağım girmedi. Makastan yardım alıyorum. Daha sonra biraz uzun bırakarak, çünkü buraya dolanacağı için kesiyorum. Yine yakıyorum. Silikonluyorum ve yapıştırıyorum. Evet,
klipsimizi kapladık. Klipsinizi tam da kaplayabilirsiniz. Tam kaplamak için aynı işleme alt dudaktan başlayacağız. Alt dudaktan yapıştırarak ters yöne doğru kaplayacağız. Çünkü yine bu şekilde başlarsanız alt dudak ince olduğu için burayı kaplamak zor olur. Başta orayı kaplarsanız üst tarafı kaplamak o kadar zor değil. Klipsimizi kapladık. Şimdi ona göre keçe keseceğiz. Keçenin ölçüsünü klipsin büyüklüğünden yararlanabilirsiniz. Zaten bu şekilde kare değil. Bunu elips şeklinde keseceğiz. Ben kesiyorum. Göz kararı kesiyorum. Daha sonra yontabiliriz duruma göre. Elips kestim. Şimdi ikiye katlıyorum. Ve klipsleri geçirmek için bir baştan bir de sondan kesik atıyorum. Buralardan klips geçecek. Bu da örgüleri üzerinde tutabilmek için bu şekilde daha sağlam oluyor. Daha uzun ömürlü bir toka oluyor. Geçirdim. Ve keçeyi sabitleyeceğim. Başından ve sonundan silikonlayacağım. Fazlalıklarını da keserim. Şimdi yaprakları yerleştireceğiz. Her yerim silikon oluyor genelde bu tokayı yaparken. Öncelikle bir büyük bir de küçük yaprağımız var. Bunu uç kısmına yerleştiriyorum ben tokanın. Göz kararı yarısına kadar kısmı yaprağın yapıştıracağım. Yarısı dışarıda kalacak. Yapıştırdım. Küçük yaprağı da bunun üzerine yarısına gelecek şekilde silikonluyorum. Onu da göz kararı. İpi ve kumaşı silikon bayağı iyi tutuyor. Bu yüzden çok endişe etmenize gerek yok. Silikon sıcaksa sağlam oluyor. Ve arka tarafına da bir tane yaprak. Büyük yaprak yapıştırıyorum. Burası açılıp kapanacak kısım olduğu için buraya çok gelmeden çiçekleri yerleştirmek gerek. Öbür türlü burayı açıp kapamak zor olur. Biraz daha uca dışarı yapabilirsiniz istiyorsanız. Tohumu yapıştıracağım şimdi. Şöyle bir çizgi silikon yapıyorum. Ve tohumun gördüğünüz gibi bir tarafı sabitlendiği için öbür tarafı daha düzgün görünüyor. Bir tarafına işlem uyguluyoruz ya. O yüzden işlem uyguladığımız tarafı arkada bırakıyorum. Güzel görünen tarafı önde bırakıyorum. Bunu yaptıktan sonra manolyamızı alıyoruz. Bu manolyamızı yerleştiriyoruz. Onun arkasına önce silikon yapacağız. Ve ortalayacak şekilde yapıştıracağız. Dediğim gibi daha geniş olsun isterseniz daha büyük tokalara yapabilirsiniz. Otomatik tokaya yapabilirsiniz. Bu sizin elinize kalmış bir şey. Şimdi gülü yapıştıracağım. Gül yapıştıracağım. Yere silikonluyorum. Çok fazla değil. Silikon fışkırsın istemeyiz. Gülü tutacak kadar olsun yeter. Şöyle gülün arkası da görünmesin. Elimizle düzeltelim sürekli. Şimdi keçem biraz büyük gelmiş buraya. Bunu yontuyorum. Şimdi isterseniz ben silikonlayacağım. Ama siz dikerek yapmak isterseniz yapabilirsiniz.
Benim yapmamamın sebebi üstünde çok fazla obje olduğundan, yani diksem de bunlar oynama yapabilir. Bu yüzden ben her tarafına böyle ince küçük yerlerini falan silikonluyorum. Silikonun daha sabit duruyor. Bu sefer silikonlayınca dikemiyorsunuz çünkü silikondan ip geçmiyor. Ama siz o şekilde de deneyebilirsiniz. Ben denedim. Çok uygun olmadı. Böyle daha güzel oldu. Çünkü bu gül falan oynuyor yerinden. Çıt çıt tokaya falan yapacak olursanız o zaman belki keçeye dikip sonra çıt çıt getirebilirsiniz. O zaman gerçekten sağlam olur. Ama onunla da bayağı uğraşmak gerekiyor. Şu an bile video kaç dakika oldu bilmiyorum. Ve bitiyor. Gülün altını da silikonluyorum. Ve iyice yapışıyor. İyice yapıştı. Gördüğünüz gibi toka bitti. Bunu saç bandına da yapabilirsiniz. Saç bandına yapmak daha kolay. Göstereyim hemen. Yine bir keçe kesiyorsunuz. Keçeyi saç bandına önce sabitliyorsunuz. Daha sonra klips tokada yaptığımız gibi önce yapraklarla tomurcuk, sonra manolya, sonra gül. Hepsini teker teker yapıştırıyorsunuz. Burada klipse falan uğraşmadığınız için daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi umarım faydalı bulmuşsunuzdur videoyu. Benim bu videoyu kaçıncı çekişim bilmiyorum. Umarım güzel olmuştur. Yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz. Eğer sıradaki gelecek videoları izlemek isterseniz abone olabilirsiniz. Önce siz görmek isterseniz zile basabilirsiniz. Çünkü daha videolar gelecek. Diğer tasarımların videoları da gelecek. İleride belki fiyonkların, bandanaların yapımları da gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.